Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boncuktan I ve İ harfi yapımını anlatacağım. Yapımında 6 milimlik inciler kullanacağız ve video sonrasında harfimizin boyutlarıyla ilgili bilgiler vereceğiz. O bilgiler ışığında boncuk boyutunuzu kendiniz belirleyebilirsiniz. 0,35 numara esneme yapmayan misina kullanacağız. Dikiş iğnesinden destek alacağız. Misinamızı kesmek için de makas kullanacağız. Bir de harfi ne için yapıyorsanız onun da aparatını mutlaka yanınızda bulundurun. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Videoların devamı için bu çok önemli. Cep telefonundan beğenenler için de beğeni sonrasında hype butonu çıkıyor. Hype butonundan da beni puanlarsanız yine videom birçok kişiye ulaşmış oluyor, gösterilmiş oluyor. Bu da benim için iyi bir şey tabii ki. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Harfimizin yapımına başlayabiliriz. Misinamın iğne takmadığım tarafına, arka tarafına 4 adet boncuk taktım. Bu boncukları arka tarafta bağlayarak işe başlıyorum. Kısa olan misinayı diğer boncuklardan geçiriyorum. Kısa olan misinayla işim bitti. Şimdi misinamı bir boncuk ön tarafa alıyorum. Harfimde ilk sırayı yapmış oldum. 2 tane harf yapacağız biliyorsunuz. Hem I harfi, daha sonrasında da noktasını koyup İ harfine de çevirebileceğiz. I harfi ve İ harfi yapmak isteyenler için tek bir video olmuş olacak. İkinci sıra için tekrardan boncuk takıyorum. 3 adet boncuk taktım. Bu boncuklarımı misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp sabitleyeceğim. İkinci sıramı da yapmış oldum. Üçüncü sıra için taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Yine 3 boncuk taktım ve yine misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp boncuklarımı sabitleyeceğim. Bakın üçüncü sıramı da yapmış oldum. Burada hemen yaptığım ikinci sıraya geri dönüyorum. Bakın misinam buradaki boncukta. Ben hemen yandakinden şu şekilde girişimi yapıyorum. Orta sırama gelmiş oluyorum. Buradan itibaren aşağıya doğru devam edeceğim. Taktığım boncuk sayım 3. Hep 3 boncuk takacağız ve misinamızın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp sabitleyeceğiz. Taktığım 3 boncuğun ikisinden çıkış yapıyorum ve diğer sıra için hazır hale geliyorum. Boncuklarım hazır. 3 tane gördüğünüz gibi bu sayı değişmiyor. İkisinden çıkışımı yapıyorum. İkisinden çıkalım. Öncelikle sayalım. Şurada orta boncuğa geçtikten sonra bakın şurada ayrım var zaten. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptık. 6. sırayı yapıyorum. 6. sırada boncuklarımı sabitledim. 2 boncuk değil de sadece bir boncuk yukarı çıkıyorum. Bu benim boy olarak son sıram. Eğer harfiniz size şu ara olarak kısa geliyorsa bunu 7 sıra yapıp da şu yanları yapabilirsiniz. Fark etmez. 8 sıra yapabilirsiniz. Bu arayı uzatabilirsiniz istiyorsanız. 6 sıra benim için ideal, yeterli. Şimdi tek bir boncuktan çıkış yaptık biliyorsunuz. 3 boncuk daha taktım. Boncuklarımı sabitliyorum.
Buradan da karşıdaki boncuğa geleceğim. Bakın hem bu boncuğu kullanıyorum hem de diğer taraftaki yan boncuğu kullanacağım. Hemen şu önümdeki boncuktan diğer boncuğuma geçişimi yapıyorum bakın. Bir boncuk buradan aldım. Bir boncuk da buradan alıyorum. Ve olmak istediğim boncuktayım. Bir sırada bu tarafa yapacağım. 3 boncuğum hazır. Boncuklarımı sabitliyorum. Hiçbir tarafa geçiş yapmama gerek yok. Burada birkaç boncuk ilerleyip misinamı bağlayabilirim. Şöyle sıkılaştırdım. Bu arada bağlayabilirim arkadaşlar. Şu arada misina var. Misinanın olduğu aradan giriyorum. Hatta burayı biraz daha yakın göstereyim size. Burada misina var. Misinanın olduğu aradan iğne ile girişimi yaptım. Bakın hepsini çekmiyorum. Burada kalan baloncuğumdan iğnemi geçiriyorum. Çekiyorum ve buraya bir düğüm atmış oluyorum. Şöyle sıkılaştıralım. Birkaç kez bu işlemi yapacağız. Aradan girdim. Hepsini çekmiyorum. Burada kalan yerden iğnemi geçirdim. Dikiş düğümü atıyoruz arkadaşlar. Sıkılaştırdım. Bir tane daha yapıyorum. Aradan girdim. Hepsini çekmedim. İğnemi geçirdim. Çektim. Sıkılaştırdım. Birkaç boncuk geri gidiyorum. İstediğiniz kadar boncuk gidebilirsiniz. Fark etmez. Burada misinamı kesiyorum. Ve şablonumun birisini hazırlamış oluyorum. Harflerimizi 3 boyutlu yapıyoruz biliyorsunuz. Bunun için de aynı şablondan videoyu geri alıp bir tane daha hazırlayacağız. Daha sonra bu şablonlarımızı her taraftan birleştireceğiz. Şimdi videoyu geri alıp aynısından bir tane daha yapalım. Birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Birleştirme işlemi için hazırız. Şöyle harflerimi baş başa getiriyorum. İlk boncuğumdan misinamı geçiriyorum. Aynı misinaya bir tane boncuk takıyorum. Yine aynı misinayı diğer şablonumun ilk boncuğundan geçiriyorum. Zaten bu şablonda hangi boncuklar varsa aynısından aynı yerde diğer şablonumda da var. Misinamın uçlarını eşitliyorum ve böylelikle birleştirmeye başlamış oluyorum. Şimdi herhangi bir tarafa bir boncuk daha takalım. Bu boncuğu istediğiniz taraftaki misinaya takabilirsiniz. Düğümleme yöntemiyle birleştiriyorum harflerimi, sayılarımı ki daha sağlam, daha kalıp gibi dursun diye. Bildiğiniz farklı bir yöntem varsa o yöntemle de birleştirebilirsiniz. Daha önceki harf videolarımda özellikle S harfinde iğne ile birleştirmeyi göstermiştim. Bu yöntem zor geliyorsa iğne ile birleştirme yöntemini de kullanabilirsiniz. O yöntemde kolay oluyor fakat çok fazla misina israfı oluyor. Çok fazla misina görüntüsü oluyor ve düzgün yapılmazsa harf kalıp gibi durmayabiliyor. O yüzden bu yöntemi kullanıyorum. Şimdi nedir düğümleme yöntemi? Aynı taraftaki yani boncuğumun tarafındaki misinayı boncuğumdan geri geçiriyorum. Burada bir baloncuk oluşturuyorum. Bakın bu aynı taraftaki misina. Şöyle de gösterebilirim. Bakın boncuğumun tarafındaki misina. Boncuğu bu tarafa takıyorsanız bu taraftaki misinayı boncuktan geri geçireceksiniz. Burada bir baloncuk oluşturacaksınız. Oluşan baloncuktan diğer misinayı geçiriyorsunuz. Karşılıklı çekiyorum. Baloncuğum giderek küçülüp düğüm haline geliyor. Ben de bu düğüm haline gelen baloncuğumu boncuğumun arasına aldım. İşlemimi bitirdim. Düğümleme dediğimiz yöntem bu arkadaşlar. Karıştırırsanız diğer videolarımıza bakabilirsiniz. Bütün videolarımda detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi misinalarımı birer boncuk ön tarafa alacağım. Sağ taraftaki misinayı sağ taraftan öne aldım. Sol taraftaki misinayı da sol taraftan öne alıyorum. Artık ön taraftayız. Bu araya bir tane boncuk takıp birleştirme yapıyoruz. Boncuğumuz hazır. Aynı taraftaki misneyi boncuğumdan geri geçiriyorum. Bütün misinayı çekmedim. Burada bir baloncuk oluşturdum. Oluşan baloncuktan diğer taraftaki misinayı geçiriyorum. İçinden geçirdik. Karşılıklı çekiyoruz. Çektikçe baloncuğumuz düğüm haline geliyor. Biz de düğüm haline gelen baloncuğumuzu boncuğumuzun arasına aldık. İşlemimizi bitirdik. Tekrar birer boncuk ön tarafa geliyorum. Ve buraya bir boncuk takıp birleştirmemi yapıyorum. Boncuğumuz hazır.
Yine boncuk tarafındaki misinayı çevirdim. Boncuğumdan geri geçirdim. Burada bir baloncuk oluşturdum. Oluşan baloncuktan diğer misinayı geçiriyorum. İçinden aldık. Karşılıklı çekiyorum. Düğümümü boncuğumun arasına alıp saklıyorum. Düğümleme yöntemi bu şekilde arkadaşlar. Birleştirme de gördüğünüz gibi birer boncuk ön tarafa gel, araya bir boncuk tak. Birer boncuk ön tarafa gel, araya bir boncuk tak şeklinde. Kafa kısımdan birleştirdik. Şimdi şu boncuklara geçişimizi yapalım. Hem sağdan hem soldan. Öyle kapatalım. Bakın burada artık bize açık olarak kapatma yapmamıza müsaade etmediği için kapalı devam edeceğiz. Kapattığımızda da hiçbir şey değişmiyor. Bakın tepe kısmından birleştirdik. Kapattığımızda da yine birer boncuk ön taraftayım. Burada bir boncukla kapanışımı yapıyorum. Boncuğum hazır. Düğümleme yöntemini anlatmıyorum artık arkadaşlar. Birleştirme işlemimi yaptım. Burada bütün boncukları kullanacağız. Hiçbirini atlamayacağız. Bakın şu yanlardaki boncuklar, önümdeki boncuklar. Bunlara geçişimi yapıyorum. Ön taraftayım. Bu araya bir tane boncuk takıyorum. Bakın şöyle göstereyim size. Birer boncuk ön taraftayım. Buraya bir boncuk takıyorum. Aralara hep bir boncuk takacağız zaten. Boncuk sayımız değişmeyecek. Şimdi şöyle kapattığımızda denk gelen boncukları görüyorsunuz arkadaşlar. Denk gelen bütün boncukları kullanacağız. Bir şablondaki boncukların aynısı diğer şablonda da var. Bakın bu boncukları da atlamayacağız. Mutlaka hepsini kullanacağız. Teker teker geçişlerimizi yapacağız. Bakın şuradaki üçlülerde kesinlikle atlama yapmayın. Bütün boncukları birleştirin. Şimdi bir tane daha göstereyim. Geri kalanını kamera arkası yapacağım. Birer boncuk ön tarafa geliyorum. Ve araya bir boncuk takıyorum. Birleştirmemi yapıyorum. Bu şekilde buradan itibaren birleştirme işlemimize devam edelim. Başladığımız yere kadar gelelim. Başladığımız yerde kapanışı beraber yapalım. Ben de kamera arkası yapıp geliyorum. Harfimi her taraftan birleştirdim. Hiç boncuk atlamadım. Hepsini kullandım. Son boncuklardayım. Geçişimi yaptım. Bu araya bir tane boncuk takıp burayı da kapatıyorum. Birleştiriyorum artık. Harfimi bitiriyorum. Misinalarımı bağlarken şöyle diğer boncuklardan geçirip aynı yere getiriyorum. O şekilde bağlayacağım. Çünkü bu arada bakın kopukluk var. Bu aradaki kopukluğu da kapatmış olacağız. Şöyle yandaki diğer boncuklara geçiyorum. Misinalarımı bir araya getirdim. Burada direkt bağlıyorum. Sıkı bir şekilde bağladım. Birkaç kez bağlayacağım. Misinaları diğer boncuklardan geçirip o şekilde kesiyorum. Hemen bulunduğum yerde kesmiyorum. İstediğiniz boncuklardan geçirebilirsiniz. Burada fark etmez. Evet, I harfi isteyenler için I harfimiz hazır. Video sonuna harfin boyutları için göz atabilirsiniz. Şimdi İ harfi isteyenler için harfimizin noktasını yapacağız. Bu da çok kolay arkadaşlar. Şöyle ara boncuktan giriyorum tepe noktasında. Bakın şöyle göstereyim. Şuradaki dörtlüyü kullanacağım. Bu dörtlünün ortasına bir tane boncuk takacağım. Ara boncuktan girdim. Bir tane 10 milim boncuk takıyorum. Yani buraya taktığınız boncuk harfi yaparken kullandığınız boncukların bir tık üstü olmak zorunda. Diğer ara boncuğumdan geri çıkış yapıyorum.
bu araya boncuğumu alıyorum. Şimdi misinalarımı birleştireceğim. Burada sağlamlaştırma yapabiliriz isterseniz. Şöyle yapalım. Şöyle misinamızın bir tanesini dolandıralım. Bir tur dolandım arkadaşlar. Misinaları aynı yere getirdim. Şu 4 boncuk arasında dolanıp tekrar geri geldim. Şimdi burada sıkıca bağlıyorum. Bakın sıkıca bağladım. Boncuğumu araya almış oldum. Birkaç kez bağlayalım. Bunu dediğim gibi burada boncuğunuz 8 milim, 10 milim, istiyorsanız 12 milim. Yani şurada kullandığınızın boncuk boyutuna göre bir tık üstü olmak zorunda. Şimdi misinalarımızı diğer boncuklardan geçirip gelelim harfimizin boyutlarına ve kullandığımız boncuk sayısına göz atalım. Harfimizin boyu 6,5 santim boyu var arkadaşlar. İsterseniz şuradan ende bakabilirim size. 3 santimde en var. Sizler de bu boyutları referans alarak boncuk boyutunuzu kendiniz belirleyebilirsiniz. Kullandığımız boncuk sayısı 92 adet 6 milim boncuk kullandık. 1 adet de 10 milim boncuk kullandık. İsteyen takipçilerime çok teşekkür ediyorum. İsterseniz I harfi, isterseniz İ harfi olarak kullanabileceğiniz bir model yaptık. Sizler de beğendiyseniz videoma like atarak, kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Çok güzel de yorumlar da alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yorum yaparak, beğeni yaparak, abone olarak destek veren takipçilerime de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.